Fizikteki en meşhur, en akıl almaz problemlerden birine dalıyoruz bugün. Zaman yolculuğu. Ya gerçekten mümkün olsaydı. Ama o zaman karşımıza devasa bir sorun çıkıyor. Dede paradoksu. Gelin bu zamana karşı işlenmiş suçu birlikte çözelim. Şöyle bir düşünün, zamanda geriye gidebilseniz ve sadece tek bir şeyi değiştirseniz ne olurdu? Bu soru bilim kurgunun temel taşı değil mi? Ama işte bu masum görünen sorunun arkasında evrenin dokusunu sarsan dev bir bilmece var. O yüzden hadi bu soruşturmaya başlayalım ve elimizdeki kanıtları masaya yatıralım. Paradoksun kendisi aslında çok basit. Diyelim ki bir zaman makineniz var. Geçmişe gidiyorsunuz ve büyük babanızı daha büyük annenizle tanışmadan önce ortadan kaldırıyorsunuz. Bu durumda babanız ya da anneniz doğmuyor, dolayısıyla siz de hiç doğmamış oluyorsunuz. Peki ama eğer hiç doğmadıysanız o zaman makinesine binip geçmişe giden kimdi? İşte size içinden çıkılmaz bir mantık döngüsü. Bir eylem kendi var olma sebebini yok ediyor, tam bir mantıksal çöküş. Sanki zamana karşı işlenmiş mükemmel bir suç gibi değil mi? Bu fikir öyle yeni falan değil aslında. Ta 1943'te Fransız yazar René Barjavel, Tedbirsiz Gezgin diye bir kitapta bu konuyu ortaya atıyor. Düşünsenize neredeyse bir asır önce. Ve o günden beri bu mantık bulmacası fizikçilerin de filozofların da uykularını kaçırmaya devam ediyor. Peki, bu suçu çözmek için önce olay mahallini incelememiz lazım değil mi? Yani zamanın kendisini, zaman yolculuğu fikrine kapı aralayan fizik yasaları neler? Önce buna bir bakmamız gerekiyor. Uzun bir süre Newton sayesinde zamanı şöyle düşündük, evrenin her köşesinde aynı hızda tıkır tıkır işleyen dev bir saat gibi. Değişmez, mutlak bir nehir. Ama sonra sahneye Einstein çıktı ve bütün bu resmi paramparça etti. Einstein'ın gösterdiği şey şuydu, uzay ve zaman birbirinden ayrı şeyler değil. Aslında ikisi birbirine örülmüş, dört boyutlu tek bir doku. Buna da uzay zaman diyoruz. İşte bu kilit nokta. Onları birbirinden ayıramazsınız. Evrenimiz 3 uzay boyutu ve bir de zaman boyutundan oluşan esnek, bükülebilir bir yapıya sahip. Hatta bu doku bükülebiliyor. Bunu anlamak için klasik trambolin benzetmesi harikadır. Gözünüzde dev bir trambolin canlandırın, tam ortasına ağır bir bowling topu koyduğunuzda ne olur? Yüzeyde derin bir çukur oluşturur değil mi? İşte uzay zaman dokusu da aynen böyle davranıyor. Aslında kütle çekimi dediğimiz şey tam olarak uzay zamanın bu bükülmesi. Yani kütleli cisimler etraflarındaki bu dokuyu eğip büküyorlar. Peki bu dokuyu yeterince bükebilirsek ne olur? İşte o zaman teorik olarak geçmişe giden bir yol, bir nevi bir kısa yol yaratabiliriz. Tamam, zamanı bükebileceğimizi anladık ama bu paradoksu nasıl çözecek? Şimdi dedektif şapkamızı takıp ilk şüphelilere, yani bu paradoksu çözmek için öne sürülen klasik teorilere bakalım. Elimizde 3 ana şüpheli var. Birincisi çoklu evrenler teorisi. Bu teoriye göre büyük babanızı vurduğunuz anda yepyeni paralel bir zaman çizgisi yaratıyorsunuz. Sizin var olmaya devam ettiğiniz ama büyük babanızın olmadığı bir evren. Paradoks yok çünkü orijinal zaman çizginizi değil yeni bir tanesini etkilediniz. İkinci şüpheli sabit zaman çizgisi. Burada diyor ki geçmişi değiştiremezsin çünkü senin geçmişe gitmen zaten tarihin bir parçasıydı. Yani ne yaparsan yap aslında hiçbir şeyi değiştirmiyorsun. Her şey zaten olması gerektiği gibi oluyor. Üçüncüsü ve bence en ilginci tutarlılık ilkesi. Evren diyor fiziksel olarak geçmişi değiştirmeni engeller. Tam tetiği çekeceksin silahın tutukluk yapar. Ya da ayağın kayar kurşun seker. Ne yaparsan yap, evren sana hayır bunu yapamazsın der ve sonuç korunur. Bu klasik fikirler fena değil. Ama ya evren sandığımızdan çok çok daha tuhafsa? Peki, gerçekliğin en temel yapı taşı olan kuantum dünyasının yasaları bu konuda ne diyor? Hadi o zaman davaya uzmanları çağıralım. Kuantum soruşturmacılarını. Kuantum mekaniği bildiğiniz gibi gerçekliğe dair bildiğimiz her şeyi alt üst eden çok acayip kurallara sahip. Bakalım onlar bu vakaya nasıl yaklaşıyor? Kuantum dünyasının bu konudaki temel kuralı Novikov'un kendini tutarlılık ilkesi. Bu ilke çok net bir şey söylüyor. Paradoks yaratamazsın. Nokta. Fizik yasaları geçmişi değiştirecek yani bir çelişki yaratacak olayları en başından yasaklar. Evren kendi içinde tutarlı bir tarihi kurmak için her şeyi yapar. Peki bu teoride nasıl bir zaman makinesi hayal ediliyor? İşte bu diyagramda gördüğümüz gibi fikir solucan deliklerini kullanmak. Bir solucan deliğinin bir ucunu alıp ışık hızına yakın bir hızda uzayda dolaştırdığınızı düşünün. Görelilik teorisi sayesinde o uç için zaman daha yavaş akar.
Sonra o ucu geri getirdiğinizde iki uç arasında bir zaman farkı oluşur. Birinden girip diğerinden çıktığınızda kendinizi geçmişte bulabilirsiniz. Teorik olarak tabii. Tamam. Novikov ilkesi bize sonucun ne olacağını söylüyor. Paradoks olmayacak. Ama nasıl olmayacağını açıklamıyor. İşte bu nasıl sorusuna kuantum fiziği 2 tane birbirinden tuhaf cevap veriyor. İlk şüpheli David Deutsch'un modeli. Bu modele göre siz o kritik eylemi yapmaya çalıştığınızda evren size tek bir sonuç vermiyor. Bunun yerine kuantum olasılıkları işin içine giriyor. Hani bir kuantum parçacığı gözlemlenene kadar aynı anda birden fazla yerde olabilir ya, işte bu da onun gibi. Siz bir nevi hem var olan hem de olmayan bir olasılıklar karışımına, yani bir karma duruma giriyorsunuz. Paradoks tek bir gerçeklikte değil, tüm bu olasılıkların üst üste binmesiyle çözülmüş oluyor. Kafalar yandı mı? Durun, daha bitmedi. Eğer bu fikir size yeterince garip gelmediyse sıkı durun, çünkü bir sonraki teori çok daha dramatik bir çözüm öneriyor. Neredeyse evrenin bize karşı komplo kurduğunu söylüyor. Seth Lloyd'un sonradan seçim modeline göre paradoksa yol açacak herhangi bir eylemin gerçekleşme olasılığı, bakın düşük falan demiyorum, kelimenin tam anlamıyla sıfırdır. Matematiksel olarak imkansızdır, evren buna izin vermez. Yani bu modelde evren paradoksları önlemek için resmen komplo kuruyor. Sizin geçmişi değiştirme girişiminiz rastgele bir kaza yüzünden başarısız olmuyor. Başarısız oluyor çünkü o eylemin başarı olasılığı en başından beri sıfır. Silahın tutukluk yapması kader değil, bir olasılık ayarı. Evren sadece tutarlı sonuçlara yol açan olayların gerçekleşmesine izin veriyor, diğer yolları en başından kapatıyor. Peki tüm bu şüphelileri, tüm bu teorileri dinledik. Nihai karar ne? Dede paradoksu davasını kapatabilir miyiz? Görünen o ki imkansız suç olarak ün salan dede paradoksu aslında o kadar da çözülemez değil. Yani bu paradoks zaman yolculuğu fikrinin sonu anlamına gelmiyor olabilir. Peki buradan ne çıkarmalıyız? Birincisi, bu paradoks temel olarak zaman yolculuğuyla sebep-sonuç ilişkisi arasındaki bir çatışma. İkincisi, paralel evrenlerden kuantum mekaniğine kadar bir sürü teori bu çatışmayı çözmek için potansiyel yollar sunuyor. Ve en önemlisi de şu, fizik sanki içinde yerleşik bir kronoloji koruma özelliği barındırıyor. Yani evren kendi kurallarının çiğnenmesine, paradoksların ortaya çıkmasına bir şekilde izin vermiyor. Ve bu da bizi son ve belki de en kafa karıştırıcı soruya getiriyor. Eğer fizik yasaları paradokslardan kaçınmak için bu kadar uğraşıyor, hatta komplo kuruyorsa, bu geleceğimizin zaten yazılmış olduğu anlamına mı gelir? Özgür irademiz nerede bu denklemin içinde? Acaba olayların akışı en başından beri sadece tutarlı olan yollara doğru mu yönlendiriliyor? İşte bu, üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.